Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle böyle iki renkli olacak bir bere çalışması yapacağız. Bunun için şöyle biraz orta kalınlıktan daha kalın bir ip tercih ettim. Misinalı şişle öreceğim. 40 santimlik misinalı şiş 6 numara ve 40 santimlik misinalı şişle kullanacağım. Şimdi misinama önce 73 tane ilmek atacağız. 2, 3. Bu şekilde 73 tane olana kadar ilmeğimizi atıyoruz. 12 sıra lastiğimi ördüm. Daha kalın istiyorsanız 1-2 sıra daha yapabilirsiniz. Şimdi 72 ilmeğimiz var. 80 ilmeğe çıkacağız. Örneğimiz 80 ilmeğe oturuyor. Böyle 7-8 ilmekte bir tane artıracağız. Yani toplamda 80 ilmeğe ulaşmış olacağız. Düz örgüye geçiyorum. Aynı zamanda artık lastik yapmıyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Şuradan bir tane ilmek artırıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Bir tane artırıyorum. Sıranın sonuna doğru ilmeklerimi sayacağım. Toplamda tam 80 tane olana kadar artışımı yapacağım. 80 ilmeği çıktıktan sonra bir sırada düz örgü yaptım ve sıra başına geldim. Şimdi burada örneğimize geçeceğiz. Önce burası sıra başımız. 1, 2 ilmek ördüm. Beyaz ipimi alıyorum. Bunu daha sonra sabitleyeceğiz arka tarafına. Bir ilmek beyaz ördüm. Şimdi arada 7 ilmek kırmızı ipimizle öreceğiz. 1, 2, 3, dördüncü ilmeğimizi örerken şu krem ipimizi şişimizin üstüne alıyoruz. Burada yürütmek için. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kremle ördük. Daha sonra arada 7 ilmek kırmızı ile ördük. Tekrar bir ilmek beyaz ipimizle, beyaz veya kreme yakın bir kırık beyaz ipimiz. Tekrar 7 ilmek kırmızı, dördüncü ilmeğimizi örerken buradaki ipimizi şöyle şişimin üstüne atıyorum ve kırmızı ipimle ikisini beraber örüyorum. Böylece arkada ipimizi de yürütmüş oluyoruz. Bakın yani arkada iplerimiz aralarda şöyle bağlantı gibi yaptık. Yapmazsanız çok uzun uzun kalıyor. Onun için böyle çok uzun mesafe öreceğimiz zaman
Arada bir iplerimizi böyle sabitleyelim. Ve bunları da çok gerdirmeden yapalım ki şapkamızın deseni büzdürme yapmasın. Şimdi 7 ilmek ördük. Bir ilmek beyaz. Sıranın sonuna kadar böyle aralarımız 7 ilmek. 3 Dördüncü ilmeğimizde şu ip, alttaki krem ip şişimin üstüne atıyorum. Şu şekilde örüyorum. Bu arkada bir ilmek sabitlemiş olduk. 7. Ben aslında bu elime ipi doluyorum. 7. ilmeğimi direkt buradan alıyorum. Tekrar 7 ilmek. Dördüncü ilmeğimi örerken krem ipimi de şişin üstüne atıyorum ve orada bir sabitleme yapıyorum. Yedi ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz olarak bu sırayı tamamlayacağız. Son krem ilmeğimi yaptım. Bakın şurası sıra başımızda 2 ilmek örmüştük. Son kremi yaptıktan sonra arada 7 ilmek kaldı. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Burada 1 2 3 dördüncüde ipimi yürütüyorum. 4 5 6 kremin yanındaki ipi krem olarak örüyorum. Buradaki beyaz ipimizi tekrar beyaz olarak örüyorum. Yanındakini de beyaz. 3 ilmek beyaz ilmeğimiz oldu. 1 2 3 4 5 ilmek kırmızı ördüm. 3 ilmeği diğer rengimizle örüyorum, yani beyaz rengimizle. Arada 5 ilmek kırmızı. Üç ilmek beyaz. Bu sıramızda böyle devam edecek. 3 ilmek krem veya beyaz ipimiz, 5 ilmek de kırmızı ipimizle sırayı tamamlayacağız. Sıranın sonuna geliyoruz. Son 3 tane beyaz ilmeğimi ördüm. Bütün aralarda 5'er ilmeğimiz var. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 1 2 3 4 tane kırmızı ördüm. 1 2 tane beyaz ilmek örüyorum. Arada bir ilmek kırmızı. Tekrar 2 beyaz.
İki örnek arasında 3 ilmeğimiz kaldı. Tekrar 2 beyaz. Bir tane kırmızı ve 2 tane beyaz. Üç ilmek kırmızı, 2 ilmek beyaz, bir ilmek kırmızı, 2 ilmek beyaz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıramızın sonuna geldik. Bütün aradaki kırmızı ilmeklerimiz üçer tane. Bir, iki tane kırmızı örüyorum. Bir, iki tane beyaz ördüm. Bir, iki, üç ilmek kırmızıdan. Şimdi bir, iki ilmek beyaz. Arada bir ilmek kırmızımız kaldı. Bir ilmek kırmızı. Bir, iki ilmek beyaz. Bir, iki, üç ilmek kırmızı, iki ilmek beyaz ve iki örnek arasında bir tane kırmızı ilmeğimiz kaldı. Dördüncü sıramızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Son örneğimi yapıyorum. 2 beyaz, 1, 2, 3 tane kırmızı, 1, 2 tane beyaz. Şimdi 5. sıraya geldik. Yeni örneğe başlayacağız. Beyazla başlıyorum. 1, 2, 2 tane beyaz ördüm. Daha sonra 1, 2 tane kırmızı ördüm. Tam orta noktadaki kırmızının üstüne bir tane beyaz. 1, 2 tane kırmızı ve bu arada bakın bir beyaz ilmeğimiz kaldı ve arada kırmızı ilmeğimiz var. 3 tane beyaz örüyoruz. 1, 2, 3. 2 tane kırmızı ilmek. Tam orta noktaya geldik. Bir tane beyaz. 2 kırmızı. 3 ilmek beyaz. Diğer örnekten 2 kırmızı ve tam orta noktada bir tane beyaz.
Bu sıramız da bu şekilde olacak. Sıramızın sonunda 3 beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz. Bakın şurada 4 tane beyazımız yan yana geldi başlarken. Şimdi 2 kırmızı yapıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. Tekrar yeni örneğe başlıyoruz. Şimdi 2 kırmızımız burada 3 oluyor. 1 beyaz örüyorum. Kırmızıdan 2 tane. Ortada 3 tane beyaz ilmeğimiz olacak. 1 2 3. Tekrar 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz, 2 ilmek kırmızı. Ortadaki tek beyaz ilmeğimiz bir tane olan 3 tane oluyor. Bir, iki, üç. Şimdi 2 ilmek kırmızı örüyoruz. 1 ilmek beyaz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. 6. sıramız bittiğinde modelimiz bu şekilde. Şimdi 7. sıraya başlıyoruz. Bir tane beyazımız var. Şu 2 kırmızı diğer örneğin arkadaşlar, diğer sıranın. Şimdi 2 tane kırmızı ilmeği ördük. 2 ilmek beyaz ördük. Tam ortadaki beyazın üstünü kırmızı ilmek olarak örüyoruz. 1 ilmek. Tekrar 2 ilmek kırmızı, beyaz pardon. 2 ilmek beyaz. Bu arada 3 ilmek kırmızı. İki ilmek beyaz. Tam ortadaki beyazın üstünde 1 ilmek kırmızı. 2 ilmek beyaz ve 2 örneğin ortasında 3 ilmek kırmızı. Bir, 2 beyaz, 1 kırmızı, 2 beyaz ve 3 kırmızıyla bir modelimiz tamamlanıyor. Yedinci sıramız bitti. Şimdi 8. sıraya geldik. Bir, 2, 3. Başlarken 4 tane kırmızı ile başladık. 1, 2, 3 tane beyaz ördük.
Bir, 2, 3, 4, 5 kırmızı yaptık. 1, 2, 3 ilmek beyaz. Aralarda 5 ilmek kırmızı. Beş ilmek kırmızı, 3 ilmek beyaz olarak bu sırayı tamamlayacağız. Evet, 8. sıramız bitti. 9. sıraya başlayacağız. Üç tane kırmızı modelimizin beyazını beyaz olarak ördüm. Şimdi 1, 2, 2 ilmek kırmızı ördüm. 2 ilmek buradan öreceğim. Bir dahaki sıra burası 3 olacağı için şurası bir alttaki beyazın tam üstündeki sıradan bir ilmek beyaz örüyorum. Şimdi 1, 2, 3 ilmek kırmızı ördüm. Bakın şurası sıramızın başladığı yer. Bir ilmek beyaz ördüm. 1, 2, 3 ilmek kırmızı. Tam şu ortadaki beyazın üstüne bir tane beyaz. 3 ilmek kırmızı. Bir ilmek beyaz. 3 ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz olarak gidecek bu sıramız. Dokuzuncu sıramızın sonuna geldiğimizde ilmeklerimiz şu şekilde. Şimdi 10. sıraya başlayacağız. Bak şu ortada bir beyaz olarak örüyoruz ve modelimiz bitti. Şimdi yeni sıraya geçerken arkadaşlar şu iki örnek arasında ilmekler yan yana gelebiliyor. Ona biraz dikkat ederek yaparsak yani hiç örneğimizde bozulmadan devam ediyor. Şimdi 10. sırada şu aradaki beyaz ilmeklerimiz 3 tane olacak. Şimdi bir beyazımı yaptım, diğer örneğin ortasını. 2 tane kırmızı ördüm. Şimdi 1, 2, 3 tane beyaz ördüm. Arada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kırmızı, 3 ilmek beyaz. Beş ilmek kırmızı, 3 ilmek beyaz olarak sıramızı tamamlayacağız. Sıramızın sonundaki son modele geldim. Üç, 4. Sonunda 4 tane kırmızı yapıyorum. 1,
2 beyaz, 1 kırmızı, 1 2 beyaz, 1 2 3 kırmızı, 3 kırmızı, 2 beyaz, 1 tane kırmızı, 2 tane beyaz, tekrar 3 kırmızı, bu sıramızda 3 kırmızı, 2 tane beyaz, tam 3, bir alt sırada 3 tane yaptığımız beyaz ilmeğin ortasındaki ilmeğe bir ilmek kırmızı yapıyoruz. Sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Burada sayalım, 11. sıramız galiba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11. sırayı yapıyoruz. Sıramız bitti. Tekrar 1 2 pardon, 2 tane kırmızı örüyorum. Sıraya, yeni sıraya başlarken, yani 12. sıradayız. 1 2 beyaz, şu aradaki bir kırmızımız 3 tane olacak. 1 2 3 ilmek. Tekrar 2 tane kırmızı, beyaz, bir tane kırmızı, 2 beyaz, bu aradaki kırmızıyı çoğaltıyoruz. 1 2 3 ilmek örüyorum. 2 ilmek beyaz. Evet, sıramız bitti. Şimdi 13. sıradayız. Aradaki 3 tane kırmızımız 5 olacak. 1 2 tane kırmızı beyaz örüyorum. Bakın şu diğer sıranın, bu da yeni başlayan 13. sıranın 2 beyazını ördüm. Şimdi arada 1 2 3 4 5 tane kırmızı ördüm. 1 2 3 ilmek beyaz, 5 ilmek kırmızı. Bu sıramızda 3 ilmek beyaz, 5 ilmek kırmızı olarak devam edeceğiz. Evet, sıramızı tamamladık. Artık modelimizin son sırasındayız. 3 tane beyazımız tek beyaz kalacak. Bir tane kırmızı ördüm. Bir beyaz. Arada 7 tane kırmızı. 1 2 3 dördüncü ilmekte ipimi yürütüyorum. 4 5 6
7 ilmek kırmızı ördüm. 1 ilmek beyaz. 7 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz olarak sıramızı tamamlıyoruz ve modelimiz de bitmiş oluyor. Yedi ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz. Tekrar 7 ilmek kırmızı. Şurada kaydırmışım arkadaşlar. 2, 4, 6. Sıramızın sonunda da 7 kırmızı, 1 beyaz. Modelimiz bitti. Bütün aralarda birer tane ilmek beyazımız kaldı. Artık bu beyaz ipimizi kesebiliriz. Örneğin arka tarafını da göstereyim ben size. Bakın bu şekilde. Bundan sonra artık şu bere boyumuz olana kadar, yani bir 4-5 sıra kadar sadece kırmızıyla öreceğiz. Yeterli olduktan sonra azaltmasına geçiyoruz. Örneğimiz bittiği sıradan itibaren bakın şu ipi, kestiğimiz ip, sıkıştırmadım henüz, yerimiz belli olsun diye. Örnek bittikten sonra 6 sıra düz örgü ördüm. Şimdi artık beremizin toplamasına geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek örüyorum. 9 ve 10. ilmekleri şöyle düzeltiyorum. Beraber kesiyorum. İkisini birlikte aldım. Tekrar 8 ilmek örüp 9 ve 10'u birlikte alacağız. Sekiz ilmek, 9 ve 10. ilmeği birlikte alıyorum. Kesme yaptım. Bu sırayı böyle devam edeceğiz. Her 8 ilmek aralarda öreceğiz. 9. ve 10. ilmeği birlikte alarak kesme işlemini yapacağız. Sekiz ilmek ördüm. Şu 2 ilmeği düzeltiyorum ve beraber tek ilmeği indiriyorum.
Sıranın sonuna geldik. 8 ilmek ördüm. Aradaki 2 ilmeği kesiyorum. İlmeğim çıktı arkadaşlar. Tekrar sıranın başındayız. Bir önceki sırada 8 örmüştük. Bu sefer 7 ilmek örüyoruz. Tekrar kestiğimiz ilmeğe geldik. Yine 2 ilmeği düzelterek ilmeğin katı kaldı arkadaşlar, bir saniye. Kesmemi yaptım. Şimdi aralarda bu sırada da 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Kestiğim ilmeğe geldim. Tekrar kesme işlemi yapıyoruz. Bu sırayı da aralarda 7 ilmek örerek kesmesini yapıyoruz. İkinci kesmemiz oldu. Evet, bu sırada da aralarda 2 4 6 ilmeğimiz kaldı. Üçüncü kesmemizi yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Tekrar 2 ilmeği düzelterek birlikte alıyorum. Altı ilmek ördüm. Artık kestiğimiz ilmekler yerini belli etti. Bakın şu şekilde. Sıranın sonunda arkadaşlar, yani bazen 8 ilmek kalıyor, bazen 7 ilmek kalıyor. Yani onu dikkate almayın. İlk başladığınız yerden sayarak gidin. Sıranın sonunda yani bir ilmek eksik, bir ilmek fazla kalabilir. Şimdi üçüncü kesmemizi de tamamlayalım. Dördüncü kesmeyi de yapacağız. Bu aralarda 2 4 6 ilmeğimiz var. Şu anda 4 ilmek kalana kadar kesme yapacağız. Evet, aralarda 4 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bir kere daha kesemeyiz çünkü misinamız artık dönmüyor. Onun için bir örüyorum. Yine her zaman şapka tepesini topladığımız gibi bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. Son sıramızda bu şekilde tamamlayıp tepe büzmesini yapacağız. Bir tane ilmek doluyorum, bir ilmek örüyorum. Son ilmeğe geldim, bir doladım. Şu ilmeğimi tekrar ördüm ve beremiz bitti arkadaşlar. Şimdi ipimizi tepeden toplayacak kadar kesiyoruz. Şu doladığımız ilmekleri bırakıyoruz. Ana ilmekleri iğneye geçiriyoruz. Doladığımız ilmekleri bırakıyoruz. Bunu birkaç kere şapkalarda, yani seyrettiyseniz daha önce çok yaptık. Ana ilmekleri iğneye geçiriyorum.
doladığım ilmekleri bırakıyorum. Bakın şu ilmeklerimizi şu şekilde uzatmış oluyoruz. Son ilmeğimi de aldım. Evet, önce bir kontrol edelim. Bütün ilmekleri almış olalım. Çünkü atladığımız olursa sökülür. Bakın bu şekilde şuradaki ipimiz de duruyor. Şimdi şapkamızın tersini çeviriyorum. Ve şu ipimi tutup sıkıca buraya düğüm atacağım. Artık şu fazlalıklarımızı keselim. Hatta şurada bıraktığımız krem rengi ip vardı. Onu da sabitleyelim. Şu başlama ipimizi, onu da bir düğüm atmak istiyorum. Evet, ilk başladığımız ipi de alttaki ipi şöyle yukarı doğru yürütelim ki çok fazla ucunda görünmesin. Evet, şapkamız bitti arkadaşlar. Önce şu ters tarafını göstereyim. Şu şekilde. Şimdi ön tarafını çeviriyorum. Bakın tepe noktamız. Daha önceki videomda sağ üst köşede göreceksiniz arkadaşlar. Önerilen videolarda çıkacak. Pompom yapının göstermiştim pompom aletiyle. Ben şöyle ya da hazır pompomlardan takabilirsiniz. Ben kalan iplerinden şöyle bir tane pompom yaptım. Yani bunu dileyen
takabilir. İstemeyen yani direkt böyle kullanabilir. Çok güzel bir kış beremiz oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.